Ne Suriyelisi? Ne işin var burada? Konuşma falan. Ezbere Hiçbir gidin size o kadar kıcınız ki. Sen nerelisin? Suriye. Ben öğrenciyim. 17 yaşında bir öğrenciyim. Öğrencilik yapmıyorum. Şu an hem okuyorum hem çalışıyorum. Her hafta 2 gün part time olarak çalışıyorum. Dershanenin taksidini veriyorum. Sustur şunu bir şey söyle. Çanakkale şehitleri sen okudun mu? Suriyeliler burada rahatça gitsin, sapıklık yapsın diye mi? Bizi kullanıyorsunuz ve bizim paralarımızı yiyorsunuz. Adam mısın şey mi? Kaç tane Suriyeli deli gibi burada çoğalıyor. Bana yapılan ırkçılıktan ben okuldan çıktım. Benim 9. sınıftaki ortalamam sınıfın birincisiydi. Ben bir insanım. Video şu şekilde oldu. Normal sokakta yürüyordum bir arkadaşımla beraber. Bir bankaya gidiyorduk. Sonra kamera civarında toplanan birkaç arkadaş vardı, insan vardı. Arkadaşıma dedim onlara katılmak istiyorum. Orada bir şeyler demek istiyorum dedim. O da şey dedi işte boş ver. Hiç karışma dedi. Sonra gittik. Ben dedim geri dönünce ben orada konuşacağım dedim. Gittik döndük hala aynı yerdeydiler. Çünkü genelde öğlenle ikindi arasında yapıyorlar. Ben Üsküdar'da çok olduğum için onları hep görüyorum da. Ama ilk kez görmüştüm o zaman. Sokak röportajları meselesini de ben aslında çok takip ediyorum. Ve de burada gelebilecek tüm soruları neredeyse tahmin edebiliyordum. O şekilde yani neredeyse hazırlanmış bir şekilde girmiştim oraya. Orada yaklaşık bir 5 dakika onları dinlemiştim sadece. İşte ne konuştuklarını dinliyordum. Sadece ekonomiden bahsediyorlardı. Çok benlik bir şey yoktu. Arkadaşım yanımdayken o ayrıldı, gitti. Sen burada kal, ben gidiyorum. Beni yalnız bıraktı orada. Peki çok önemli. Sen niye orada o ekibi dinlemek istedin mesela? Ben çünkü onlara merakım vardı biraz. İşte muhabirin tuttuğu mikrofona konuşma merakım vardı biraz. Çünkü hep sadece Suriyelilerle ilgili o mikrofonda kötü şeyleri gördüğümüz için biraz da ben kendimi şey diye zannediyorum. İşte orada çok iyi konuşacağım. Çok tüm algıları bozacağım diye aklımda tuttuğum için o mikrofonu konuşmak istiyordum. Ve de dinlediğim dediğim gibi. Sonra işte o videonun sonunda gelen kişi aslında şu kişi nerede? Bu kişi ilk konuşuyor aslında. Bu videonun en başında oluyor. Şey diye başlıyor işte Türkiye'de 700 bin Suriyeli vatandaşlık varmış falan diye cümle söylüyor. O da o zamanki Türkiye'deki Suriyelilerin çok Suriyeli çocukların sayısıydı. Ben de onun yanlış olduğunu biliyordum. Direkt orayı fırsat bilip o röportaja karıştım. O şekilde ben başladı. Sonra işte videoda da izlediğimiz zaten. Bu insanların Üsküdar'da nasıl toplandığını ben bile hala anlamış değilim. Çünkü Üsküdar öyle bir yer değil. Ben 7 yıl neredeyse Üsküdar'da yaşadım. Hiç bu tiplerle karşılaşmamıştım. Ve gerçekten orada toplandıklarına şaşırmıştım. O şekilde bir tartışma olmuştu. Sonrasında işte 2 hafta geçti. Bir video üzerinden çekilmişti ama paylaşılmamıştı. Bir hafta geçtikten sonra aileme de söylememiştim zaten o zaman. Sonra bir hafta geçtikten sonra dedim artık paylaşılmayacak. Söylememde bir sorun yok. Aileme gittim, anneme ben böyle bir şey yaptım dedim. Annem işte neyse iyi ki paylaşılmamış falan dedi. Sonra bir hafta sonra paylaşıldı. Annem videoyu YouTube'da görüyordu. Nasıl karşısına çıktı bilmiyorum. Ama bir kere yok Facebook'ta, annem daha çok Facebook'ta aktif. Facebook'ta gördü ve Ahmet bu ne dedi. Direkt ablamı çağırdı. Ablamın da Türkçesi iyiydi. Şey dediler işte kötü bir şey konuşmuş mu, şöyle bir şey konuşmuş mu falan diye telaş oldu gerçekten. Sonra dedik bir video paylaşıldı. Geçer gider dedik. Ama geçmedi, gitmedi. Orada aslında sen doğru bir şey orada ifade etmek istedin ve o sırada etrafındaki genellikle hepsi senden yaşça büyük insanların hepsi bir nevi sözel olarak sana saldırdılar. Yani genel Suriyeliler işte çok çoğalıyorlar, çok sahibi oluyorlar, okuyorlar, paramızı alıyorsun, Çanakkale şehitliğini okunun mu gibi böyle şeyler oldu. O sırada sen neler hissettiğini mesela? O sırada aslında bu videoyu gördüğünüzde biraz kurgu değil gibi hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten birden çok böyle gergin an videoda birleştirilmiş ve o şekilde paylaşıldı. Ama videonun tam dakikası 30 dakikaydı. Ve o 30 dakika boyunca orada ben devam ediyordum. Ve şu şekilde geçiyordu.
röportaj. Geliyordu biri işte bir laf atıyordu tam bunun gibi. Ben de ona cevap verdim. Sonra onların ırkçıların şöyle bir özelliği var. Direkt kendilerini güçlü sanarak yüksek sesle bir cevap veriyorlar. Çünkü kendilerini haklı sanıyorlar ve orada öyle bir şey olmuştu. Oradaki his o zaman gerçekten ben aslında o kadar güçlü biri değilim. Özellikle o zaman. O kadar bu kadar gerçekten benden büyük insanların karşısında bu kadar rahat durabilen biri de değilim. Genellikle yani böyle çok kızdığımda çoğu zaman konuşamam. İşte konuşamaz hale gelirim. Ya da o zamanlar mesela çok kızdığımda yine bazen de ağlarım. İşte konuşurken gerçekten o zaman çocuk duygular ağlar, konuşamaz, bırakır gider. Ama ben o zaman o konuşmayı nasıl yaptığımı ben dahi gerçekten bilmiyorum. Gerçekten yani bunu abartarak söylemiyorum. Nasıl konuştuğumu ben de bilmiyorum. Gerçekten ilham. Çünkü gerçekten insan bunları görünce üzülüyor yani. Bu kadar insan, bu kadar büyük insanlar aynı ortamda, aynı yerde düşünün neredeyse 25 kişi, ben o an öğrenmiştim. 25 kişi 16-17 yaşındaki bir gencin etrafına dolanmış, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biri ona dilenci diyor, diğeri ona siz bizi istila ettiniz diyor. Diğeri ona sen niye savaşmıyorsun diyor. Ve hepsi kendilerini haklı sanıyor. O şekilde sorguluyorlar ve onların karşısındaydım. Ve o şekilde 30 dakika geçmişti. Aslında baktığımızda kötü bir his, gerçekten kötü bir his. Bir insanın aklında böyle bir anın kalması hem kötü hem iyi ama çok şükür sonrasında daha güzel yaşandığı için bu aslında birikmiş bir öfkenin sonucu. Yıllardır Suriyeliler bunu yaşamıyor. Bunu ırkçılık aslında öncesinde çok yok. O 2015, 2016, 2017'de öyle bir şey yoktu. 2018'de biraz başladı. Ben de ondan biraz bahsetmek istiyorum. Suriyeliler ne zaman geldi? Suriyeliler daha çok 2015'te bir şekilde gelmeye başladılar. Halep'in bombalanmasıyla başladı biraz da. Çünkü Halep sınır. Dolayısıyla orası bombalanınca normal bir şekilde insanlar oradaki belirsizlikten kaçıp Türkiye'ye geldiler. Suriyeliler gelince neden bunları yaşıyoruz? Neden bu insanlar bu konuşmayı yapıyor? Bunun derin sorunları var gerçekten. Suriyeliler gelince hükümet ne yaptı? Suriyeliler gelince o zamanki iktidar ne yaptı? En çok yapılan hatalardan biri mesela muhacir ensar kavramları. Bu kavramlara ben düşmanım. Gerçekten düşmanım. Çünkü bu ülkedeki herkes muhacir ensar kavramlarına inanmıyor. Bu ülkedeki herkes muhafazakar parantez içinde değil. Bu ülkedeki herkes İslamcı da değil. Bu ülkede bir sürü farklı insanlar var ve o insanlara göre bir konuşma tarzı üretilmesi lazım. O yapılmadı. Suriyeliler anlatılmadı. Suriyeliler kendisini de anlatmadı. Suriyelilerde de tabii ki de eksiklik var ama daha çok bence hükümet politikalarının yanlışları. Çünkü Suriyeliler ilk geldiğinde mesela şu düşünce de var. Bir ay sonra döneceğiz, 2 ay sonra döneceğiz, 1 yıl sonra döneceğiz anlayışıyla geldikleri için bazıları da mesela bazen dil sorunundan bahsediyor. Neden dil öğrenilmiyor? Siz 30 yaşındaki bir evli birine sabah 8, akşam 8 çalıştığını düşünün mesela. O insan nasıl bir hangi zaman aralığında değil?